Gurbet Tanrı Meksikalılarla konuşur. Yurt arayışı içerisindeki Meksikalılara ana vatanlarını nereye kuracaklarının işaretini verir. Bu bir kaktüsün olduğu yerdir. Öyle bir kaktüs ki karşılaştıkları zaman üzerinde bir tane kartalın bir yılanla besleniyor olacağını söyler. Burası ileride Meksika'nın boy atacağı yer olacaktır. Bu Aztek efsanesi sadece Meksiko City eyaletinin amblemini oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda Meksika bayrağını da şekillendirmiş. Yalnız kaktüs bir bataklığın ortasında yeşermiştir. Bu nedenle Meksiko City bir bataklığın üzerinde yükselmeye başlar. Bir bataklığın üzerine kurulmuş olan Meksiko City bu nedenle birçok doğal afetten inanılmaz olumsuz etkilenmiş ve geçen her zamanla beraber binalar yumuşak zeminden dolayı yere doğru göçmeye devam etmekte. Kilise bildiğiniz inşa edildikten sonra bu kadar seviye düşmüş. Yani onun gerçek boyutu şu an benim ayakta durduğum yerde aslında. Bu kadar tarih dersi yeter. Şimdi şehri gezmeye başlayalım. Meksika'daki İstiklal Caddesi bu. Hafta içi olduğu için çok kalabalık değil. Şimdi karşıda gördüğünüz bu gökdelen de yaklaşık 100 yıl önce inşa edilmiş. Bütün depremlere rağmen ayakta kalmış. Meksika'nın bir nevi sembolü gibi bir şey olmuş. Meksika'daki İstiklal Caddesi'nden sonra burası da Çin Sokağı. Arkadaşlar burası Çin Sokağı ama Çinli yok. Meksikalılar ele geçirmiş her tarafı. Çin ürünlerini Meksikalılar satıyor.
Sí. Arkadaşlar tipik bir Çin restoranı ama içinde yemek yapanlar Meksikalılar. Arkadaşlar Çin sokağını gezerken toplam 3 tane Çinli saydım ya da daha doğrusu çekik gözlü 3 kişi gördüm sadece. Bu kadar. Çin sokağında Çinli yok. Burası da Meksiko City'nin kalbi. Kutlamaların, protestonun, ondan sonra konserlerin yapıldığı yer tamamıyla bu büyük alan. Meksika boksörleri için adamlar buradaki istasyonu ekol olan boksörlerin fotoğraflarıyla donatmışlar. Burada da mariachileri buldum. Tekila çeşitleri ne kadar olabilir? Bir dünya tekila ve mezcal çeşitleri. Arkadaşlar bu da Basilica de Guadalupe, Meksika'nın en büyük kilisesi. Yanına iki tane bina göreceksiniz. Bir tanesi eski, bir tanesi yeni. Eski olan eskiden Basilica de Guadalupe'ydi. Ama dikkat ederseniz bina sol taraftan yere doğru çökmüş durumda. Bildiğiniz gibi Meksika bir bataklığın üzerine kurulduğu için zemin çok sağlam değil. O yüzden güvenlik sebebiyle burası kapatılmış. Yerine yeni Basilica de Guadalupe inşa edilmiş. Oldukça turistik bir yer. Yılda yaklaşık 17 milyonla 20 milyon arasında turist ziyaretçi burasını ziyaret ediyor. Yeni Basilica de Guadalupe yuvarlak bir şekilde yapılmış. İçeri girdiğiniz zaman Bakire Guadalupe'yi her taraftan görebilirsiniz diye. Burası bir kilise. Meksika'nın en büyük kilisesi ama aslında bir tapınak. Ee,
Virgen de Guadalupe için yapılmış bir tapınak aslında burası. Şimdi Meksika ile ilgili videoları çekerken 500'den fazla video çektim ama bu videoların yarısını bile kullanmadım. O kadar çok gezilecek yer var yani. Puki. Bu da Puki. Ay. Sonra görüşürüz.